Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir nal işaretini çözeceğiz arkadaşlar. Nal işareti dere kenarlarına yapılan eşkıyaların bol miktarda hazine gömdüğü, tünellere gömdüğü işaret anlamına gelir. Yani at ve nal anlamına geliyor yani. Nal eşkıya işareti demektir arkadaşlar. Şimdi nalın açıları, nalın etrafındaki şekiller birer haritadır. Şimdi nala biraz daha yakından bakalım. Nalın üstünde bazen delikler olur. Kaç tane delik var bunun mesela arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delik. Şimdi bu gömü sayısını belirtir. 8 tane değişik noktaya saklanmış gömü sayısı anlamına gelir. Dizilişleri de gömülerin dizilişlerini anlatır. Şimdi yalnız bakın şuradaki murç deliği şu tarafa doğru bir yön vermiş. 8 tane delik 8 metre olarak hesap edelim. Yani 8 metre şu murç deliği, bakın ucu açık, bu tarafa doğru yön veriyor. 8 metre burasında bir tünel çıktı arkadaşlar. Yani şu murç deliğinin ağzı bu tarafa bakıyor ya, tam burada 8 metre ilerisinde, 8 adım yani ilerisinde tünel çıktı. Şimdi tüneli izleyelim. Evet, tüneli izliyoruz şimdi. Tünelin girişi bu. Bakın içi kum dolmuş. Nal bu. Hemen tünelde bu arkadaşlar. Evet, tünelde bu. İçi kum dolmuş. Kumu almışlar. Genelde tünellerin içine elenmiş kum doldururlar. İş zahmetli olsun diye. Ve 30 metre uzunluğunda bu tünel. Bu tünel nal dereye 100 metre. Dereye doğru gidiyor ucu. Yani olduğu yerden 8 metre ilerisinden bu tünelin girişi var ve dereye doğru gidiyor bu tünel. Şimdi bu tünelin sağlı sollu, mesela sağlı sollu bazı noktalarında gizli kapıları var. Gizli kapılar var. Sağ tarafta bir tünel daha olabiliyor. Sağ tarafta ya da sol tarafta cep olabiliyor. Küp. İşte bu tünelin neresi, kaç adım içerisinde sağda başka bir tünel girişi ya da define mi var? Bunu işte o nalın etrafındaki o çizikler var ya, o çizik şekiller, onlar söylüyor. Onlar söylüyor. Yani buradan anlamanız gereken şu: her nalın önünde tünel olacak diye kaide yok. Yani define işareti bireyseldir. Adam 8 delik vurmuş. 8 metre nal yönüne getirmiş. Tüneli koymuş. Bu bir eşkıyaların işareti, aynı zamanda yaşadığı, içinde barındığı bir tünel. Mutlaka bu tünelin odaları var. Ve en son giderken bu tünellere, hazinelere koyup gittiler. Şimdi bu tünellerin ortasına malı koymazlar. Sol tarafta, sağ tarafta, alt tarafta saklayıp giderler. Bir oda da bulsanız odanın ortasına malı koymazlar. Böyle gizli cepleri olur. Cep. Mesela şu sağ tarafta örneğin bir cep var. Siz onu göremezsiniz. Bu durumda ne yaparsınız? Alan tarama dediğimiz çift çubukla üstten, tünel içerisinden tarama yaparsınız. Böylelikle kasa nerede? Onu bulursunuz. Evet, şimdi işareti çözmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, bu da nalın bir değişik versiyonu. Gördüğünüz gibi nal bu. Evet. Zaten bir nal olan yerde binlerce etrafta define vardır. Ama dereye yakındır yani. Dereye 100 metre ya da dere kenarına. Bunu asla unutmayın.
Her nal bireyseldir ama. Şimdi bunda 8 metre 8 tane delik var diye 8 adım önünde tünel olacak bütün nalların diye bir anlamı yok yani. Evet, şimdi bir işaret bir tane defineden bahsetmez. Bir tane tünelden bahsedip gitmez yani. Bakın bu komple bir müthiş beyinle hazırlanmış bir define. Bakın burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu bir kol. Bakın bu yüzük parmağı, bu işaret parmağı şu. Şu baş parmak, şu el. Bakın şu el. Yani tekrar çizelim. Bu baş parmak, bu işaret parmağı, bu yüzük parmağı, bu serçe parmak. Şu serçe parmak oluyor. Bu bilek, şu da kol. Yani sol elinizi toprağa koyun. Olay bu. Şimdi sol el ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sol eli bu şekilde koyduğunuz zaman sol elin yönleri bu şekilde olur. Yönler bunlardan bir tanesi olur yani. Yön. El ne demekti? Para demekti. Şimdi bakın. Şuradaki çizgiler var ya. Bunlar hepsinin birer anlamı var. Bunların bazıları tünelin şekli, odanın şekli. Bakın şu işaret özellikle biraz daha derin açılmış. Yani ve özellikle bakın buradan gelip böyle giden bir şey var. Dere şeklinin kendisi olabilir. Dere şeklinin kendisi olabilir. Dere bu taraftaymış. Dere nalın açık tarafındaymış arkadaşlar. Şimdi tünel, az önce izlediğiniz tünel tam şu murç deliğinin tam şurasında. Tünel burada. 8 adım burasında. İşte işaret o bölümü yok. Komple bu üstten temizlenecek. 1,5 metre yukarıdan resim alacaksın ki o tüneli nasıl şekletmiş, tünelin neresine murç işaretleri koymuş, bunu daha iyi anlarız. Şimdi bakın definenin olduğu yerler. Şu anda biz tam nal burada konum, yani biz tam şu an nalın olduğu yerdeyiz. Konumun olduğu yerdeyiz yani. Başka bir yerden bahsetmiyor. Bazı işaretler başka bir yerden bahseder. Bakın şimdi. Burada küçük murç delikleri var. Küçük murç delikleri var. Bakın. Gömü, define. Bakın. Defineler. Bakın gördünüz mü? Defineler. Bakın. Bir nalın kaç tane definesi var etrafta. Bakın bu murç delikleri. Murç delikleri ne kadar küçükse hazine o kadar büyüktür. Bakın. Bunlar da gömü. Bakın bunlar da gömülerin diziliş şekli. Bakın. Bakın şuraya bakın. Gördünüz mü? Yani bakın kaç tane gömü var. Taş temizlense daha fazla çıkar. Bakın. Bunlar gömülerin diziliş şekilleri. Ve bu gömülerin arasında bakın şu gömüyü bulduğunuz zaman bununla bunun arasını ölçüyorsunuz. Her santimi 7 ile çarpıp bu gömüye gidiyorsunuz. Bununla bunun arasını ölçüyorsunuz. Her santimi 7 ile çarpıp bu gömüye gidiyorsunuz. Bununla bunun arasını ölçüyorsunuz. Her santimi 7'ye çarpıp bu gömüye ulaşıyorsunuz. Bakın gömülerin diziliş şekli aynen bu şekilde. Anladınız mı? Bakın bunun bu tarafında bu gömü var. Bunun bu tarafında bu gömü var. Bakın. Gördünüz mü? Gömülerin diziliş şekilleri bunlar. İşte kroki bu. Bak adam bu yolu takır takır döşemiş defineleri. Şimdi bu taş temizlenseydi, üstten resim alınsaydı çok daha kolay bulunurdu.
Evet ama özellikle bakın özellikle şurayı derin çizik atmış. Yani daha burada yapılacak çok iş var. Mesela ne var? Örneğin onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, Ümit Yaman Defne Kralı çubukları aldık ve dediği gibi pille bir bağlantı yaptım ben bu şekil. Beyaz kablom benim artıyı gösteriyor, siyah kablo da eksiği gösteriyor. Gelelim şu siyah kablonun bağlandığı yer abi. Şöyle çubukları gösterelim. Beyaz kablomuz da geliyor. Artıyı bağlamışız şu şekil. Çok güzel bir uygulama. Teşekkür ediyorum kendisine. Takdir ediyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum herkese. Define Kralı. Bu da benim icadım olan Kral alan tarama. Su ve doğal kayalara gitmez. 316 kromdan yapılma arkadaşlar. Simetrik ölçülerde yapılmıştır ki en küçük 100'e de gider. Büyük hazinelere de gider. Mezar ve tünellere de gider arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi alan tarama almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsin. Orada bütün videoların başında benim telefon numaram var arkadaşlar. Bakın söküp takılması bu kadar basit. Gördünüz mü? Bu kadar basit söküp takılması. Bunun 8 hareketi var arkadaşlar. Bunu öğrenmek için alan tarama 8 hareketi yazdığınız zaman orada bunun eğitimi var. YouTube alan tarama 8 hareketi yazın. Ya da buradaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Bu da icadım olan adı Kral Alan Tarama. Evet, su ve doğal kayalara gitmiyor. Buraya altın da yerleştiriyoruz isteğe bağlı. Evet, bundan almak isteyenler arkadaşlar